Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha karşınızdayız. Kardiyolog Profesör Doktor Osman Karakaya ile bugün hepinizin ilgisini çekeceğini, 7'den 70'e herkesin dikkat etmesi gerektiğini düşündüğümüz bir konu üzerine konuşacağız. Kalp sağlığına nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Yani kalbimiz bize nasıl sinyaller veriyor? Bu aldığımız sinyallerden ne anlamamız gerekiyor? Ne zaman doktora gitmeliyiz? Ne zaman kendimizi kontrol etmeliyiz? Bunları konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba Metin Bey. Tekrar çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bu arada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Siz kendi kanalınızdan da farklı ve ilgi çekici konuları seyircilerinizle, takipçilerinizle buluşturmaya devam ediyorsunuz. Yine ben dediğim gibi açıklamaya kanalınızla alakalı linki koyacağım. Oradan istediklerinde size ulaşabilirler, size yazabilirler, sizinle iletişime de geçebilirler. Bunu da söylemiş olalım. Çok Hocam teşekkür ederim. elimizde şöyle veriler var. Dünyada ölümlerin ya da hastalıkların büyük bir kısmı kalp damar hastalıklarından oluşuyor. Yani kanser çok güncel bir konu, doğru. Herkesin korkulu rüyası kanser olarak gözüküyor. Fakat istatistiklere baktığımızda kalp hastalıklarından hayatlarını kaybeden insanların sayısı kanser ve diğer pek çok hastalıkların da üstünde, önünde gözüküyor. Dolayısıyla da aslında çok fazla belki sinyal vermiyormuş gibi gözüküyor. Ama bizim dikkat etmemiz, hayatımızı planlamamız gereken en önemli konulardan bir tanesi kalp sağlığı ve hastalıkları diyebilir miyiz? Bu söylediğiniz şey en başından gerçekten benim de, altına imza atacağım bir hakikat. Kalp damar hastalıklarından ölümler, bütün dünya üzerindeki ölümlerin neredeyse %50'sine denk geliyor. Şöyle, tabii kanser dediğimiz zaman çok soğuk ve ürkütücü bir kavramdan söz ettiğimiz için bir kişide Allah korusun kanserle ilgili bir rahatsızlık ya da böyle bir emare, böyle bir bulgu olduğunda o hem o şahısta hem de ailede ciddi bir sorun olarak algılanıyor ve bununla ilgili gerçekten depresif bir mod gelişiyor. Ama, kardiyovasküler hastalıklar, hele kalp krizi ya da, işte, bugünkü geldiğimiz noktada stent teknolojisi, bypass gibi yöntemler, kullanılan ilaçlar vesaire, bütün bunlar kalp damar hastalıklarını daha yönetilebilir bir hastalık grubuna çevirdiği için insanların gözünde, gündeminde tabiri caizse kalp damar hastalıkları birazcık daha böyle geriye düşmüş gibi algılanıyor diyebilirim. Yani burada dediğim gibi aslında kalp damar hastalıkları kanserlerden kat be kat daha fazla görülüyor ve daha fazla öldürücü. Düşünün, yani dünya üzerindeki ölümlerin %50'si demek. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu, hesaba koyduğumuzda ve bu hastalıkların da aslında sadece stent teknolojileriyle ya da bypass gibi yöntemlerle ya da ilaçlarla yönetilebilir olduğunu, maalesef tedavi edilebilir olmadığını da altını çizdiğimizde kalp damar hastalıklarını ve koruyucu kalp sağlığını gündem etmek gerektiğini ben de düşünüyorum. Evet, tabii şimdi biz seyirciler olarak ya da ben programı yapan kişi olarak baktığımızda konunun uzmanı değiliz. Sadece yapabileceğimiz ya da bildiklerimiz bir hayatımızı planlayabilmek, yapabildiğimiz kadar. İkincisi de bir emare, bir belirti olduğu zaman doktora gitmek. Bunun dışında kalp damar hastalıklarını önlemek ya da ileriye bir tarihe atabilmek ya da engelleyebilmek için yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Dolayısıyla da hayatımızı planlamak derken bu önemli konuyu bize biraz anlatır mısınız? Yani sadece yediğimiz, içtiğimiz mi, aynı zamanda zihinsel olarak düşüncelerimiz mi, çevremizdeki etkenler mi, yaşadığımız yerler mi? Nasıl bir planlamanın içine gideceğiz? Biliyorum çok geniş bir soru soruyorum ama sizin bunu daraltıp bizim anlayacağımız hale getireceğinizi düşünerek soruyorum. Herkeste şöyle bir tabiri caizse ucuzcu ya da böyle konuyu birazcık da böyle kendi üzerinden atmaya yönelik bir bakış vardır. İşte şeker hastalığı ailemizde de vardı. Kalp rahatsızlıkları ailemizde de vardı ya da işte kanserler Allah korusun ailemizde de vardı gibi. Dolayısıyla bu genetik miras hepimizde var. Mutlaka yani aileden gelen genetik yük bütün bu bahsettiğimiz kronik hastalıklarla ilişkili olarak gündem edilebilir ve bir savunma mekanizması olarak kullanılabilir. Ama genetik yük bütün bu bahsettiğimiz hastalık gruplarında %20-25'ten daha fazlası değil. Yani hep söylediğimiz gibi hastalıkların bu özellikle bahsettiğimiz kronik hastalıklar grubunun kalp damar hastalıkları ya da kanserleşmeler ya da onun dışındaki işte kronik akciğer hastalıkları gibi bütün bu rahatsızlıkların aslında %75'i bizim yaşam tarzımızla, beslenme alışkanlıklarımızla alakalı. Size yine hatırlarsanız daha önce de söylemiştim. Bizim değiştirebileceğimiz risk faktörlerimiz var, değiştiremeyeceğimiz risk faktörlerimiz var.
Değiştiremeyeceğimiz risk faktörü dediğimizde bir tanesi genetik miras. Evet, ailemizde böyle bir altyapı var. 2, daha önce de söylemiştim, erkek cinsiyet. Kalp damar hastalıkları açısından önemli bir risk. Kadınlar özellikle menopoz sonrasındaki çağlara kadar erkeklere göre daha korunaklı durumdalar. Üçüncüsü yaş. Hiç kimse yaşını, nüfus kağıdını değiştiremediğine göre daha önce de hatırlarsanız yaşlanmayı nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz'i konuştuk. Yaşlanmayı nasıl engelleyebiliriz değil. Dolayısıyla yani yaşlanıyorsanız, erkek cinsiyet varsa ve genetik yük varsa bunlar bizim değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri. Dolayısıyla bunları bir tarafa bırakıyorum. Onun dışındaki diğer ne varsa bütün bunların hepsi bizim beslenme alışkanlıklarımızla ve tercihlerimizle alakalı. Yani eğer siz sigara kullanıyorsanız kullanmayan bir kimseye göre 4-5 kat kalp damar hastalıkları açısından ya da kanserler açısından risklisiniz demektir. Eğer diyabete meyliniz varsa ve diyabet hastasıysanız uzun zamandan beri gerek diyabet ilaçları gerek insülin kullanmak zorundaysanız çok daha risklisiniz. Efendim onun dışında hipertansiyonunuz varsa, kilo ile ilgili probleminiz varsa bütün bunların hepsi sizi daha riskli hale getiriyor. Onun dışında yaşam tarzınız aşırı stresli, günlük koşturmacanız sizi yani ister istemez tansiyonunuzu yükseltecek bir performans eğrisi çiziyorsa bundan dolayı da siz daha risklisiniz. Onun dışında daha sedanter yaşayan yani efendim marketin önüne arabayı bırakmak için otoparkta yani 50 metre 100 metre yürümeyi dahi göze alamayacak bir tabiri caizse tembellik, üşengeçlik içerisinde yaşıyorsanız siz daha aktif olan insanlara göre daha risklisiniz demek. Dolayısıyla biz olayı şu şekilde görmeliyiz. Yönetebileceğimiz risk faktörleri ya da kendi hayatımızda alabileceğimiz önlemler ya da neleri değiştirebiliriz, neleri kontrol edebiliriz bunlara odaklanmamız lazım. Onun dışında geri kalan ne varsa kadere inanmış insanlar olarak söylüyoruz. Hocam ben bunları yaptım ama yine şeker hastasıyım. Ben bunları yaptım ama yine kalp krizi geçirdim diyebiliriz. Dediğim gibi bütün risk faktörlerini, bütün süreçleri ne doktorlar ne de bireyler yönetemiyor olabilir tam anlamıyla. Fakat biz en azından kendi adımıza önlemlerimizi aldığımızda bu işle alakalı fiili duayı da yerine getirmiş oluruz. Pekâlâ. Şimdi hocam, doğru önlemlerden bahsettiniz. Biraz ama sizin alışageldiğimiz üzere örneklerle bize anlattığınız bir yöntem var. Biraz daha olayı daraltıp, önlem derken, yani, mesela otoparkın biraz daha ilerisine arabayı çekip yürümek bir parça bir şey ya da günlük yürüyüşler yapabilmek ya da yiyeceğimiz, yiyeceklerimizin süresini, adedini, miktarını belirlemek gibi bir sürü şey var. Bize böyle temel olarak bir şeyler söylerseniz ancak sizin gibi uzmanlar bize söylediği zaman biz uygulayabiliyoruz. O yüzden sizden de biraz daha böyle somut, ne yapabileceğimize dair bir şeyler söylemenizi bekliyoruz işin doğrusu. Eyvallah. Şimdi bu konuda hem sizin videolarınızın altındaki mesajlarda hem de bana gelen mesajlarda gördüğüm önemli bir, detay. Bu soruyu da bir şekilde gerçekten cevaplamak lazım. Kendi, kanalımda da küçük bir, hani, "Hocam sen neler yiyorsun, kahvaltınız ya da öğünleriniz nasıl?" Şeklindeki bir soruya ben de kendi adıma bir cevap vermiştim. Demiştim ki, yani, bu pratik herkese uymayabilir. Herkesin metabolizması bir anda böyle bir yaklaşımı kaldırmayabilir ama, bizim şunu bilmemiz lazım. Aslında hastalıklarımızın çok büyük bir kısmı aşırı yemekten ya da ihtiyacımızın fazlası miktarda gıda almaktan ya da öğünlerle kendimizi buluşturmaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğer öğünlerimizin arasını açabiliyorsak, öğünlerin arasındaki zaman dilimlerinde yani minimum 5-6 saatlik açlık periyotlarında eğer abur cuburlarla, atıştırmalıklarla bunlardan uzak durabiliyorsak, enerji veren diğer böyle bu bahsettiğimiz sinek denilen ya da efendim işte adı cips olur, ne bileyim kurabiye olur, herhangi bir şey olur, bisküvit olur, çikolata olur. Bu tür şeylerden uzak durabiliyorsanız bu bahsettiğimiz, tercihler sizi daha sağlıklı hale getirebilir. Ama eğer illa bir şeyi, bir tabağı tabiri caizse tanımlayalım ve hocam yani bizim tabağımızda, kahvaltımızda ya da akşamleyin yemeğimizde ne olsun derseniz bunu kabaca şu şekilde özetleyebiliriz. Hatırlarsanız yine bir atıf yapayım. Daha önceden de konuşmuştuk. Özellikle sebzeler, yeşilden mora kadar bütün o sebze gruplarındaki özellikle taze sebzeler ya da fermante edilmiş gıdalardan atıyorum oluşturmuş ya turşular, salamuralar.
Bütün bunların hepsi eğer gerçekten endüstriyel gıdalar değil, evde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz turşular ya da salamuralar ise bunları tabii ki tercih etmek lazım. Dolayısıyla bir tabağın yarısını bunlardan oluşturmamız lazım. Yani taze sebzelerden bahsediyorum. Geri kalan kısmında ise %50'lik geri kalan kısmının %25'ini yine sağlıklı işlenmemiş gıdalardan oluşturulmuş, yağı nispeten azaltılmış proteinler ve yine proteinler dediğimizde de yine özellikle atıf yapmak ve dikkat çekmek istiyorum. Tek tip proteinden bahsediyorum. Yani karıştırılmış etlerden, karıştırılmış türlü protein gruplarından bahsetmiyorum. Bunu da ayırdıktan sonra geri kalan %25'lik kısmı da yaklaşık %25'lik kısmında yine beyaz undan imal edilmemiş ham diyebileceğimiz yani tam tahıl ekmeklerinden üzerindeki kepeği alınmamış buğday ekmeğinden ya da karıştırılmış yulaf ekmeğinden bahsediyorum. Bunlarla bir öğün oluşturabiliriz. Bunun yanında yine ihtiyacımızı gidermemiz gereken ve mutlaka vücudumuzu desteklememiz gereken en önemli başlıklardan birisi de günlük yeteri miktar su içmek. Bunun da yine daha önceki videolarda konuşmuştuk. Eee, Öğünün öncesinde yarım saat, öğünün sonrasındaki yarım saat diliminde mümkün olduğunca mide bağırsak sistemimizin daha rahat çalışabilmesi için ve sindirim faaliyetinin daha kaliteli olabilmesi için o 1 saatlik zaman diliminde su veya sulu gıdalardan uzak durmamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu zaman diliminin dışına çıkarttığınızda da kendinizi günlük kilogram çarpı 35 cc kadar. Yani kabaca söylüyorum işte siz 100 kiloyu yani basit bir hesap mantığı olsun diye söylüyorum. 100 kiloyla çarparsanız 3,5 litre. 80 kiloluk birisinden bahsediyorsak bir erişkinden o zaman yaklaşık 2,5-3 litre arası 2,700 gibi sıvı tüketiminden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra sadece su olmayabilir bu. Maden suları olabilir ya da bitki çayları olabilir ya da kahve olabilir ya da çay olabilir. Bütün bunların hepsinde ortak özellik enerji veren, içerisine şeker ya da katkı ya da krema vesaire herhangi bir şey katılmamış saf içeceklerden bahsediyorum. Bunlarla da eğer öğününüze bir katkıda bulunabiliyorsanız bu sizin için yeterli ve öğün sayısını da mümkün olduğunca, olabildiğince 2'ye indirebilmek lazım. Birçok insan 3 öğün veya daha fazlasıyla besleniyor. Daha önceki zaman dilimlerinde azar azar ve sık sık beslenme gibi konseptler insanlara bir şekilde yani tabiri caizse kulağına yerleştirildi ve gündemine sokuldu. Ama artık modern metabolizma bilimiyle ilgilenen doktorlar, uzmanlar da artık çok sık yemenin, aralıklı beslenmenin metabolizma için çok da iyi bir şey olmadığı noktasında hemfikirler. Dolayısıyla biz öğün miktarımızı azaltmalıyız. Öğünlerdeki içeriğimizi de olabildiğince sade, rafine edilmemiş ham gıdalardan oluşturmalıyız. Yeteri miktar su içmeliyiz ve acıkmadan yememeliyiz. Evet, çok çok güzel böyle, tek tek tane tane anlatmış oldunuz hocam. Bunlar yeme ve beslenme ile alakalı. Bir de elbette ki sizin diğer programlarda da söylediğiniz hareketli bir hayat, günün belli saatlerinde yürüyüş yapmak. Bir de bu tarafı var, değil mi? Belki birkaç cümleyle onlardan da bahsedebilirsek sonrasında hocam, bütün bunları yapsanız ya da yapmasanız da hayatınızın bir noktasına geldiğinde, özellikle 50'li yaşların üstüne geldiğinizde bazı kalp sorunları yaşanabiliyor. Onlarla alakalı çok temel, herkesin yaşayabileceği bazı konular var, onu soracağım. Ama isterseniz öncelikle, bu egzersiz konusundan da birkaç cümleyle bahsedebilir misiniz? Evet, yani belki o akışta bunu söylemeyi unuttum. Dediğiniz gibi sorduğunuz sorunun bir parçası da buydu. Olabildiğince hareketli olmak. Daha önce de yine bu yaşlanmayla ilgili videoda da söylemiştim. Olabildiğince dışa dönük olmak, sosyal olmak, stresten uzak kalabilmek, spor yapabilmek ya da spor yapamıyorsanız aktif olabileceğiniz herhangi bir hobiyle ilgilenmek, yürüyüş yapabilmek, kıra çıkabilmek, ne bileyim yani atıyorum herhangi bir şey beslemek, küçük bir bahçeyle ilgilenmek, bütün bunların hepsi size günlük bir aktivite. Yani hep söylenir. Mesela elimizdeki akıllı telefonlarda artık adım sayaçları var. Günlük 8-10 bin adım yapabilecek bir hareketlilik düzeni içerisinde olabilmek. Ya da eğer bu adım sayaçları ya da bu bahsettiğimiz yürüyüş ritmi bizim için çok rutin ve uygulanabilir değil ise o zaman eee, planlı, programlı haftalık egzersiz programları yapmak ve haftalık maksimum 30 dakika, 50 dakika sürebilecek zaman dilimlerinde
kalp hızınızı yaşa göre hesaplanmış bunun belli formülleri var. Çok formüllere boğmak istemiyorum ama kalp hızımızı hedef kalp hızı dediğimiz hızın %80-85 düzeylerine çıkartacak düzeyde kardiyo egzersizler yapmak. Önemli bir dikkat çekici husus şu, bence mutlaka bunu söylemek lazım. Spor yapmak denildiği zaman yani bodybuilding gibi ya da vücuda ağır stres yükleyici ağırlık tarzı sporları ben kastetmiyorum. Egzersizleri kastetmiyorum. Yani ağırlık kaldırılabilir, halter kaldırılabilir falan evet ama kaslarımızı belli bir yaştan sonra bağlarımızı, eklemlerimizi özellikle belimizi zorlayıcı ağırlıklar kaldırmamamız lazım. Bana zaman zaman genç hastalar geliyor ve bunlar işte vücut yapıları gayet düzgün, belli spor yapmış, bodybuilding yapmış. Fakat bu spor esnasında biraz da yani bu tür şeylerde challenge olduğu için karşılıklı böyle meydan okumalar, dolayısıyla ağır yük altına girerek aortun genişlediği yani kalp damarlarının genişlediği ve kalbin aşırı zorlandığı yük altına girilen durumlar da oluyor. Daha bugün yani genç bir hasta 33-35 yaşlarında aortu normal çapın üzerine çıkmış ve yani 42 milimetreye çıkmış aortu ve dedim ki artık ağırlık kaldırmayacaksın. Yani normal kardiyo egzersizler yapabilirsin, yürüyüş yapabilirsin ama artık halter kaldırmayı ya da o yaptığın her neyse bütün bu ağır egzersizleri bırakman gerekiyor. Dolayısıyla yani biz her şeyde olabildiğince orta yolu tutmalıyız. Bizim vücudumuz yani eğer bir güreşçi değilseniz, bir halterci değilseniz bu tür çok büyük ekstrem ağırlıkların altına girmemizi gerektirmiyor. Ve ben bir şey daha söylemem gerekiyor. Bence bunun için bile bir program yapılabilir. Spor deyince ben asla halı saha futbolunu kastetmiyorum. Zaman zaman halı saha futboluyla ilgili sorular ya da bu tür şeyler de oluyor. Yani muhatap olduğum arkadaşlarda. Yani ben halı saha futbolunu tabiri caizse hem ortopedistler hem de kardiyologlar için bir pazar olarak görüyorum. Yani bunu affedersiniz amiyane bir tabir olarak söylüyorum. Çünkü halı sahadan ya kardiyolojiye hasta çıkar ya da ortopediye hasta çıkar. Çünkü biz futbolcu değiliz, futbol profesyoneli değiliz ve hiçbir ısınma, hiçbir egzersiz yapmadan belirlenmiş zaman dilimlerinde hemen sahaya çıkıp koşmaya başlıyoruz. Hemen efendim fren yapıp duruyoruz, hemen bileğimizle dönüyoruz, dizimizle dönüyoruz. Arkadaşımız bize vuruyor, çekiyor. Yani bütün bunların hepsinde bağlarda, kaslarda, efendim aşırı zorlanmalar, eklemlerde aşırı zorlanmalar oluyor ve bunlara hiç gerek yok. Onun da dışında yine benimle alakalı olarak da ani tansiyon yükselmelerinin ve kalp hızının ani yükselmeleriyle dolayı bizde teknik tabirle makaslama kuvveti denilen kalp damarlarındaki burkulmalar nedeniyle normalde hiç kalp krizi geçirmeyecek ciddiyetteki damarlardaki plaklar bu burkulmalar, makaslamalar sırasında yırtılabiliyor ve halı sahada kalp krizi geçirip Allah korusun insanlar ölebiliyor ya da çok ciddi problemlerle yüz yüze kalabiliyor. O nedenle yani spordan bahsederken ya da egzersizden bahsederken de yine orta yolu tutturmak ve abartmamak gerekiyor. Hocam yüzümün şekillerinden de anlamışsınızdır. Bu halı sahaya çok karşı olanlardan da bir tanesi benim. Zaman zaman bulunduğum komitenin içinde işte haftada bir halı saha maçı yapıyoruz gelir misin diyenler var. Şu ana kadar hepsini reddettim ve oynayanlara da lütfen oynamayın. Onun yerine başka Evet. sporlar bulun kendinize. Voleybol oynayın, pickleball oynayın, tenis oynayın, bir şeyler yapın ama halı sahada oynamayın diyorum. Benim birinci deme amacım aslında biraz ortopedik durumlardı. Çünkü her zaman halı sahalarda hırslı birkaç kişi oluyor. Ve hep Evet, duyuyoruz, maalesef. gidiyor ona saldırıyor, bunun bir tarafına bir şey yapıyor falan. Yani halı sahada bence gayri insani diyeyim ya da gayri tabii bir şeyler var. O yüzden buna Evet. karşı herkesin Yani halı saha zemin olarak bir kere zaten çok sağlıklı değil. evet, Sert bir zemin ve üzerindeki o işte suni çim kaygan olabiliyor. Yani zaman zaman ıslanmış olabiliyor. Yani bundan dolayı durmak, yavaşlamak, dönmek bu tür şeyler yani çok kontrolsüzleşiyor. Dolayısıyla benim şu anda çalıştığım hastanede genç bir hemşire arkadaşımız, yani erkek bir hemşire arkadaşımız Aşil tendonunu koparttı. İşte efendim sol dizindeki iç yan bağını koparttı, menisküsünü yırttı. Yani şu anda sol bacağını tabiri caizse böyle seke seke yürüyen bir hale geldi ki çok yakın zamanda bu arkadaşı da yine benzer gerekçelerle de uyarmıştım. Yani sahada, halı sahada futbol oynamak kesinlikle bir spor değil ve asla tercih edilmemeli diyorum. evet. Hocam şimdi ya bugün bir Türkiye'den biriyle konuşuyordum. Duydum ki anjiyo olmuş. Yaşı işte 55-56'larda olabilir.
Daha önce de bir kalp rahatsızlığı yaşamıştı. Şimdi stent olacak mı olmayacak mı vesaire bu tartışmalar oluyor. Bütün bu dediğimiz şeyler uygulanmış olabilir ya da uygulanmamış da olabilir. Sizin deminden bu yana bahsettiğiniz sağlıklı beslenme ya da egzersiz faaliyetleri gibi şeyler. Zaten bunların hepsinin yapılıyor olması sizi %100 garanti altına da aldığını zaten siz de söylemiyorsunuz. Evet. O yüzden bazı sorunlar yaşanabilir. Şimdi, diyelim ki böyle bir sorun yaşandı, bir anjiyo ya da bir stent takıldı. Bundan sonraki hayat, yani, böyle insanlar için nasıl ilerleyecek? Her şey normale dönüyor mu? Yoksa artık bir teşhis konuldu ve hayatını bundan sonrasının başka bir yöne doğru akacağını mı söyleyebiliriz? Yani, siz biraz teknik olarak bu konuyla alakalı bize bir şeyler söyler misiniz? Evet. Şimdi, sizin az evvel söylediğiniz bana çok eski böyle bir türkünün de zannediyorum böyle bir sözü olabilir. Hani, bütün bunları yapıyorsunuz, peki kalp krizi geçirmeyecek misiniz? Peki, hani, tabiri caizse dünyaya kazık mı çakacağız? Yani herkes bir şekilde elbette ki hayatı sonlanacak. Biz hayatımızı verimli, bereketli ve yani son anına kadar götürebileceğimiz şekliyle en sağlıklı şekilde götürebilmekten bahsediyoruz. Yani bu arada bizim başımıza bir şeyler gelir gelmez bunu biz dediğim gibi bu takdir bizim elimizde değil. Hani o türküde geçiyor, hani rakı içenler öldü de su içenler ölmedi mi? Yani biz bunları yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz işte ölmeyeceğiz ya da kalp krizi geçirmeyeceğiz ya da başımıza bunlar gelmeyecek gibi tabii ki böyle bir garantici bakışta konuşmuyoruz. Ama bunlar az evvel de söylediğim gibi bu işle alakalı fiili dualardır. Siz bir imtihandan geçmek istiyorsanız o imtihanın derslerine, konularına çalışırsınız. Bu da tabiri caizse sağlıkla ilgili bir imtihan ve sizin buradaki vazifelerinizde bununla ilgili hususlara dikkat etmek. Şimdi bunu burada bıraktıktan sonra sizin az evvel söylediğiniz o Türkiye'deki arkadaşla yakınınızla ilgili sorunu da şöyle ele almak lazım. İnsanları başta da söylediğim gibi evet kalp krizleri ya da kalp damar problemleri artık yönetilebilir hastalık grubundadır. Ama tedavi edilebilir hastalık grubu değildir bunlar. Ve birazcık daha böyle, hani, abartarak belki söylemek yanlış olmayacak. Bu bahsettiğimiz damarların içini döşeyen ince, soğan zarı gibi gözümüzün önüne getirebileceğimiz bir iç katman var. Ve bu ateroskleroz dediğimiz, damar sertliği dediğimiz ve bizim kalp krizi geçirmemize sebep olan problem tabiri caizse bu endotel dediğimiz soğan zarı şeklinde bütün damar sistemin içerisini döşeyen sağlıklı katmanın tabiri caizse kanserleşmesidir. Onun bir nevi kanseridir. Yani kanser kelimesini tırnak içerisinde sadece dikkat çeksin, insanların kafasında böyle bir imaj oluşsun diye söylüyorum. Kanser dediğimizde işte Allah korusun akciğerinizde ya da beyinde ya da kadınlarda memede, rahimde ya da kalın bağırsakta ya da karaciğerde meydana gelmiş lokal bir olaydan bahsediyoruz. Ama ateroskleroz dediğinizde yani damar sertliği dediğimizde ise bütün vücudumuzu göz önüne getirin, damar ağını göz önüne getirin. Yani en büyük damarımızın aort olduğunu düşünün ve milimetrik düzeylerdeki kılcal damarlara kadar düşünün. Bütün bunların hepsine yayılmış, sirayet etmiş bir hastalıktan söz ediyoruz ateroskleroz dediğimizde. Dolayısıyla eğer siz bu bahsettiğimiz önlemlerle hayatınıza yön verirseniz bu bahsettiğimiz endotel sağlığı yani arter dediğimiz atar damarların iç yüzeyini döşeyen tabakanın sağlıklı kalmasına imkan veriyorsunuz, destek veriyorsunuz demektir. Daha önce yine konuşmuştuk. Hatırlarsanız ne kadar yaşlı olduğumuzla ilgili kriter, temel kriter sizin nüfus kağıdınız değildir. Arter yaşınızdır. Yani atar damarlar, işte kalbinizi besleyen, beyninizi besleyen, böbreğinizi besleyen damarların yaşıdır. Bizim için önemli olan. Dolayısıyla bunun sağlıklı olması için yapmamız gereken şeyleri konuşuyoruz. Şimdi dönelim sizin arkadaşınıza. Evet, anjiyografi, koroner anjiyografi yani kalp damarlarının görüntülenmesi bir teşhis yöntemidir. Tedavi edici bir yöntem değildir. Biz bununla damarların neresinde darlık var ve hangi ciddiyette olduğunu teşhis ederiz. Ondan sonraki aşamada ise stent takılması mı gerekiyor ya da artık bu stentlerin halledebileceği bir problem değil, bu hastaya bypass yapılması mı gerekiyor? Ya da bunların hiçbirisine ihtiyaç yok. Medikal yani ilaç tedavisiyle mi takip edilmesi gerekiyor? Buna karar vermek için biz anjiyografi yapıyoruz. İster stent takalım, isterse bypass yapalım, isterse artık tamam damarlarınızda darlıklar, plaklar oluşmuş ama şu anda çok kritik değil, herhangi bir müdahaleye ihtiyaç yok dediğimiz bir hasta olsun. Yani her 3 grubu da göz önünde bulundurarak söylüyorum.
bunlara yapacağınız hiçbir işlemin, hiçbir medikal tedavinin, hiçbir ilacın birebir de oradaki problemi tamamen düzeltme veya o hastanın gündeminden kaldırma gibi bir şansı maalesef yok. Dolayısıyla artık dediğim gibi bu hastalık sizin için o aşamada tedavi edilebilir değil, yönetilebilir. Sürdürmeniz, kontrol altında tutmanız gereken bir hastalığa dönüşmüştür. Yani siz stent taktırdığınız zaman damarınızdaki problem bitmiyor. Bypass olduğunuz zaman da kalbinizdeki problem bitmiyor. Veya doktor hiçbir şeye ihtiyaç yok, aman işte ufak tefek plaklar varmış, damarın yüzeyinde biraz pürüzlenmeler varmış falan dediğinizde de ciddiye almamanız gereken basit sıradan bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün bunların hepsinde artık çok daha dikkatli olmanız, çok daha kontrollü olmanız gerekiyor. Düzenli belki doktorunuzun verdiği kolesterol düşürücü ilaç ya da en başa söylediğimiz, hep konuştuğumuz sağlıklı bir beslenme. Efendim alkol varsa alkolden, sigara varsa sigaradan ya da hiç gündeme gelmeyen nargile gibi bir takım kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor. Daha önce konuştuğumuz gibi enerji içeceklerinden, efendim tuzlu yemekten ya da işte yüksek kolesterollü, yüksek karbonhidratlı, enerji verici, yüksek e, enerjili gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Kilo vermeniz gerekiyorsa kilo vermeye odaklanmanız gerekiyor. Egzersiz yapmanız gerekiyorsa ona odaklanmanız gerekiyor. Bütün bunlar dediğim gibi sizi daha iyi ya da tamamen problemin dışına çıkartacak bir imkan sunduğundan dolayı değil, sizi bundan sonra daha kötü olmanızı engellemeye yönelik önlemler diye bakmamız gerekiyor. Evet, şimdi biraz bakınca normalde, iç karartıcı gibi gözüküyor. Fakat bunlar hayatın gerçekleri hocam. Yani, hayatımızı eğer planlayıp düzenlemezsek biraz sanki çağdaş dünyada insanlar, hepimiz, emm, anormallikler, hayat içindeki anormallikler normalmiş gibi olmaya başladı. Yani mesela online çalışıyorsunuz, evden akşama kadar çıkmıyorsunuz, bir bilgisayarın başında çalışabiliyorsunuz. Ya da canınız her bir şey istediğinde elinize atıp yiyebileceğiniz bir şey var. İçebileceğiniz bir şey var. Canınızın sadece içmesine bağlı yani. İstemesine bağlı. Gideyim şuradan bir kahve içeyim, gideyim bir tane elma alayım, gideyim bir sandviç yiyeyim, şuradan bir çikolata ağzıma atayım gibi ne isterseniz buna ulaşabiliyorsunuz. Böyle olunca da tamam, bir nefsinizi doyurabiliyorsunuz fakat vücut zaman içinde size, verdiği toleransları geri almaya başlıyor belli yaştan sonra. Bu noktada hocam böyle her şeye ulaşabilmek, her şeyi yiyip içebilmek, yani sizin başka bir zaman söylediğiniz gibi aslında zehirin başka bir tabiri diyebilir miyiz? Bu sorunuzu teyit edecek bugünkü pratiğimi sizinle paylaşayım. Aynı şeyleri düşündüm. Bugün bir markete gittim. Aslında marketle ilgili ihtiyaçlarım teknik bir takım ihtiyaçlardı. Büyük bir marketten bahsediyorum. Gittiğimde tabii marketin içerisinde reyonlar arasında istediğiniz yere ulaşacağınız zamana kadar önünüzden bir sürü gıda, bir sürü paketlenmiş, ambalajlanmış işte cipsler, böyle efendim krakerler, bisküvitler, içecekler, yani meyveler, sebzeler, yani sıra sıra ve sizin dediğiniz gibi ya dedim şunlara ulaşmak bu kadar kolayken insanın yani bunlara elini atmaması, hele yani cebinde bunu karşılayabilecek bir imkan da varsa, yani onu alıp oradan kolayca market arabasına koyup gidip efendim kasada onu geçirmek, onu ödemek, yani bu kadar kolayken insanın gerçekten nefsine hakim olması veya belli şeyleri kontrol altında tutması gerçekten çok zor. Dolayısıyla bu bizim, geçenlerde kendi kanalımızda, işte, çektiğimiz küçük bir videoda, kahvaltıda, işte, bir bardak süt ve 3 hurma yemekten bahsettiğimde sağ olsun bir takipçimiz, "Ya hocam bize, çok zor bir, yol gösteriyorsunuz. Yani, hani, bunu gerçekten yapabilmek çok zor. Herhalde ben bunu yaparsam ölürüm." falan gibi böyle yorumlar gelmiş. Aslında ben bunu şöyle söyleyeyim, yani 20 yıldır yapıyorum, ölmedim Allah'a şükür, gayet de sağlıklı devam ediyorum. Şuraya getirmeye çalışıyorum. Siz çok fazla şeyler yediğinizde daha sağlıklı olmuyorsunuz. Çok çeşitli yediğinizde de çok sağlıklı olmuyorsunuz. Buna odaklanmak lazım. Yani hatırlarsanız yine bir videoda söylemiştik ve buna gerçekten çok değer verdiğim için tekrar üzerinden geçiyorum. Hazreti Musa'nın kıssasında
tek çeşit yemeğin övüldüğünden bahsetmiştim. Yani öğünlerin çok karışık olması, çok komplike olması, gıdaların hazırlanırken birbirleriyle işte yani tabiri caizse şova dönüştürülmüş şekilde efendim onun onunla karıştırılması, marine edilmesi, soslanması, katılması, yapılması efendim yani bütün bunlar aslında bizim vücudumuzun ihtiyacı yok. Bu açıdan bakarsanız yani sizi daha sağlıklı, daha iyi yapmıyor bunlar. O yüzden ihtiyacınız olan şeyleri tüketmek, ihtiyacınız kadar tüketmek ve vücudunuzun az evvel program öncesinde söylediğim gibi size göndereceğim mesajları, sinyalleri de dinleyebilecek kadar, alabilecek kadar vücudunuza açlık yaşatmanız gerekiyor. O sohbette size söylemiştim. Canımız bazen bir şeyler çeker. Yani canınız o an işte ne bileyim zeytin yesem falan dersiniz ya da işte bugün et yiyeyim mesela dersiniz ya da ya erik olsa dersiniz ya da sizin dediğiniz gibi ya canım dut çekti mesela dersiniz. Aslında canınızın onu çekmesi vücudun metabolik hafızasında istediği o gıdayı, o enerjiyi, o minerali ya da o vitamini alabileceği şeyi size canınızın onu istemesi, ona iştah duymanız şeklinde size kendisi mesaj veriyor. Çok ilginç bir bilgi daha vereyim. Mesela bunu çocuk doktorları bunun pratiğini çokça görmüşlerdir ihtisasları boyunca da meslek hayatları boyunca da. Mesela bazı kansızlık problemi yaşayan çocuklar toprak yeme eğilimindedirler. Annelerinin saksısından toprak yer bu çocuklar. Bunun sebebi demir eksikliğidir. Eğer demir eksikliği varsa çocuk fıtri olarak ona yönlenmekte ve topraktaki demiri almak için yani o saksıdaki toprağı yemek o çocuğun psikolojik bir bozukluğu ya da ona yanlış yönelimi değil. Fıtri olarak ona yöneliyor çocuk. Topraktaki minerali yani demiri alabilmek için çocuk böyle bir tercihe yöneliyor. Mesela hani aşeren hanımlar için de benzer şeyler söylenebilir. Onlar da hem kendilerini hem çocuklarını beslemek zorunda olduklarından bebeklerini vücut zaman zaman onlara bu tür metabolik sinyaller verir. Dolayısıyla siz eğer toparlarsak vücudunuzu aç bırakırsanız, metabolik olarak kontrollü giderseniz o size herhangi bir şeye ihtiyacı varsa zaten onunla ilgili sinyali gönderecektir. Biz o yüzden efendim şunu yersek şöyle mi oluruz? Bunu yersek böyle mi oluruz? İşte şundan şu kadar yersek şuna böyle faydası varmış gibi yani saplantılı ya da böyle sosyal medyanın bu tür argümanlarını, yönlendirmelerinin çok içine girmemek lazım. Eğer gerçekten doğrudan bir vitamine, minerale ihtiyacınız yoksa, bununla ilgili bir açıklık yoksa, bir kronik hastalığınız yoksa veya herhangi bir ilacı kullandığınızdan dolayı bir vitamin ya da mineralin eksikliğini yaşamıyorsanız, hamile değilseniz, çok yaşlı, kemik erimesi, şu bu gibi bir takım özel problemleriniz yoksa bu tür arayışların içerisine doğrudan girmemek gerekiyor. Evet, çok çok önemliydi hocam bunlar. Aslında zaman zaman siz de söylüyorsunuz da seyircilerimizden de öyle düşünenler var mı bilmiyorum. Bence olmayabilir çünkü her biri birbirinden değerli. Baştan beri bu yana kalp damar hastalıklarını konuşuyoruz. Siz çok önemli bilgiler verdiniz. Damarların içinden bahsettiniz. Stent durumunu, bundan sonraki hayatın düzenlenmesini vesaire. Fakat bütün yollar dönüyor dolaşıyor. Hayatınızı kendi planlamanıza, kendi beslenmenize çıkıyor. O yüzden de siz sürekli bunun altını çiziyorsunuz ve bence bizim, yani bu kanalın ve sizin vesilenizle, sizin vasıtanızla bu kanalın belki de görevlerimizden bir tanesi sosyal sorumluluk projesi olarak insanlara lütfen, yani neredeyse yalvarırcasına lütfen diyerek yemenize, içmenize ve hayatınızı planlamanıza dikkat edin. Bu başkası için değil, kendiniz, kendi vücudunuz, size emanet edilen o vücut için en azından ömrünüzü elbette ki uzatmak, kısaltmak kimsenin kendi elinde değil. Ama sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek, o emanete sahip çıkabilmenin yollarından bir tanesi de herhalde sağlıklı beslenme gibi bu önemli noktalar deyip isterseniz yavaş yavaş toparlarım. Ne dersiniz? Eyvallah. Eyvallah hocam. Sonuna kadar katılıyorum. Teşekkür ederim. Pekâlâ. Ben çok teşekkür ederim hocam. Bugün burada bitirelim. Öngördüğümüz süre kadar aşağı yukarı konuşmuş olduk ve yine çok değerli bilgiler vermiş oldunuz. Çokça sorular geliyor. Bu soruları ara ara toparlıyorum. Belki siz de görüyorsunuz yorumların arasındaki soruları. Ben de kendi içimde toparlıyorum. Onlara bazılarına işte cevaplar vermeye çalışıyorum. Elbette ki hepsine cevap verebilmemiz çok zor. Fakat elimizden geldiği kadar tıbbın, ya ilimin bize verdikleri, kendi background'umuz, kendi bildiklerimizle hayatın içinden parçaları, hayatın içinden yapılması gerekenleri paylaşmaya çalışıyoruz.
Sizden de istediğimiz bu tarz videoların başkalarına da ulaşabilmesi için takip etmeniz, yorum yapmanız, bir şekilde destek vermeniz. Bu destek hepimiz için önemli. Bu tarz yayınlar öyle bir şekilde vakit ayırmanız gerekiyor. Bir şekilde zihinsel bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Burada belki 30-35 dakika konuşuyoruz ama öncesinde saatlerce süren hazırlıklar yapılıyor. O yüzden sizin de yanımızda olduğunuzu görelim ki ilerisi için daha güzel şeyler yapalım. Hem bu kanalı hem de Osman Hocam'ın kendi özel kanalını destekleyip, takibe alıp arkadaşlarınızla paylaşmanız hepimiz için güzel olacaktır. Hayat için güzel olacaktır. Paylaşalım, yaşayalım gitsin. Peki, çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Ben de son bir şey müsaade ederseniz hocam. Buyurun. Kendi kanalımda da olsun, zaman zaman sizin kanalınızda da orada yani yorumlara erişebildiğimce cevaplar vermeye çalışıyorum. Bazen yani hocam işte özelden ya da işte doğrudan size ulaşabileceğimiz bir imkan var mı gibi sorularla da muhatap oluyorum. Bu anlamda yani ben olayı sizinle görüştüğümüz şekliyle ticari olarak bir değerlendirme kendi kafamda olmadığı için bu anlamda olabildiğince bu tür sorulara cevap vermemeye çalışıyorum ama gerçekten bu kanalın ve kendi kanalımızın vesilesiyle zaman zaman insanlarda işte doğrudan hocam nerede çalışıyorsunuz, size nasıl ulaşabilir tarzında talepler ya da sorularla da muhatap oluyorum. Ben olabildiğince bunları dediğim gibi sınırlı tutmaya çalışıyorum ama çok gerçekten birebir de ihtiyacı olan, görüşme ihtiyacı olanlar olursa da yine onlara da elimden geldiğince kendi imkanlarımla yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu da ifade etmek istedim. Peki ben buraya sizin e-mail adresinizi yazsam olur mu hocam? Size e-mail ile ulaşsalar. Yani, olabilir. Bu bahsettiğiniz, hani, bilgi köşesine, yani, doğrudan bana, ulaşmak isteyenler ya da kendi durumunu ifade etmek isteyenler olursa, mail yoluyla da ulaşabilirler. Onlara da dediğim gibi imkânlarım ölçüsünde yine cevap vermeye çalışırım. Evet, yani şimdiden söyleyelim sevgili seyirciler. Elbette ki hocam da hepimiz cevap vermek isteyebiliyoruz ama kendimize göre bir hayatın akışı var. Onun içinde atlamalar, görmemeler, meşguliyetler olabilir. Bir tane seyircimizden olmuştu. Bana mesaj yazmış. Üzerinden 3 saat mi 4 saat mi ne geçmiş. Ben cevap vermemişim. Sonra ikinci bir mesaj daha gelmiş. Ben ikisini beraber görüyorum. Önce bir şeyler yazmış. Sonra arkasından diyor ki işte zaten sen tanınmış birisin. O yüzden biz yazsak da cevap vermezsin falan. Bir sitem. Yani bir şey de diyemiyorsun. Böyle sanki ben onu görüyormuşum da umursamıyormuşum gibi bir hava var. Bu her mesaja herkesin cevap verebilmedi diye bir mecburiyet yok bir. İkincisi imkanlar olmayabilir bazen. Üçüncüsü de yani hepimizin kendimize göre ruh hallerimiz var. Verebiliriz, veremeyebiliriz. İyi niyetli olduğumuzu bilelim. Hepimiz iyi niyetliyiz. Bu sözünüze şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Ben de kendi, yani, günlük hayatımda hiçbir mesajı, hiçbir aramayı, mümkün olduğunca cevapsız bırakmamaya ve geciktirmemeye çalışıyorum. Dolayısıyla zaman zaman sizinle yaptığımız programlardaki, yorumlardaki varsa sorular onları da cevaplamaya çalışıyorum. Kendi kanalımdaki soruları da yine dediğim gibi cevaplamaya çalışıyorum imkânlar ölçüsünde. Ama dediğim gibi, hani, atladığımız olabilir ama bu kesinlikle kasıtlı ya da bu bahsedildiği gibi, hani, affedersiniz kibirden ya da böyle bir görmezlikten gelme gibi bir durum değil ama dediğiniz gibi bir yoğunluk içerisinde bu tür atlamalar olabiliyor. Ama gerçekten birebir de sormak istediği soru ya da almak istediği bir destek, bir cevap arayışı varsa ben bu konuda da yine mail yoluyla da olsa ulaşanlar olursa onlara da cevap vermeye çalışırım. Çalışalım diyelim hocam. Çünkü gerçekten bazen herkesin belli bir saati var. O saati hele şimdi size diyelim 10 tane mail geldi cevap verebilirsiniz. 100 tane geldi zorlanırsınız. 1000 tane gelse veremezsiniz zaten yani. Evet, Belli bir şey bu. evet, evet. Pekâlâ. Tekrar çok teşekkürler. Ben Başka bir teşekkür ederim. başka bir programda görüşmek üzere. Hocam bir kez daha, size, teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu vakit ayırıyorsunuz böyle kendi sıkışık mesainizin arasında. O yüzden bu borcumu da aktarmış olayım. Görüşürüz. Estağfurullah, teşekkür ederim.